Burada bir beyefendi var. İyi misiniz beyefendi? İyi misin aşkım? Uykulu. Uykulu çocuk. Evimizin tatlı bekçisi. Hep böyle merdiven başında, bahçede de o duvar başında bekliyor hanımefendi. Tatlı hanımefendi. Seni çok seviyorum tatlı hanımefendi. Gayacık. Kız. Evet tatlı ay çiçekleri. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Şimdi bununla beraber şöyle yürüyüşe çıkıyoruz. Saat öğleden sonra. Bütün gün evdeydim. Gündüz 3 günden beri böyle fırtınalı hava. Şimşekler çakıyor. Böyle gök gürültülemeleri var. Mun çok korkuyor ama 2 gün hiç evden çıkmadığı için şimdi böyle biraz açıkken hava, onu biraz çıkartayım dedim. Çamur yağıyordu gündüz, böyle dün geceden beri çamur yağıyor. İstanbul'dan geldiğimizden beri çok az güneş var. Hava böyle gri. Hafif soğuk, böyle aşırı soğuk değil ama akşamları daha soğuk oluyor. Yine böyle akşam, bugün yaktık. Sobayı yaktık yine de. Böyle. Doğa böyle olmayı seçmiş. Böyle bir bahar yaşıyoruz. Ama yavaş yavaş ısınır diye düşünüyorum. Zaten İstanbul'dayken çok soğuktu hava. Çok böyle 2-3 günden beri akşamları gerçi komşularımıza gittik. Kadınlarla buluştuk. Çok çekim yapmak istemedim. Bir de durmadan elektriklerimiz kesiliyor havadan dolayı. Gel kızım, gel. Onun için böyle, bir de bazen insan gerçekten yoruluyor. Yoruluyor derken şöyle diyeyim. Her şeyden bazen yoruluyoruz da bazen insan gerçekten elinde hiçbir cihaz olmasın istiyor. Hayatı böyle, ben en azından bazı günler böyle tatil, uzak durmak istiyorum. Bütün cihazlardan, bütün sosyal medyadan, bütün elektrik kesince bile çok mutlu oluyorum. Bütün kesintilerden uzak durmak istiyoruz. Çok iyi geliyor. Yavaşlamak istiyorum. Daha da yavaşlamak istiyorum. Böyle eski zamanlardaki gibi yaşamak istiyorum bazen. Papatyalar, zeytin ağaçları, o kırmızı, onların Türkçe'de ne deniyor bilmiyorum. Kırmızı çiçekler, size göstereceğim. Fransızca'da coquelicot. Türkçedeki ismini bilmiyorum. Şu kırmızıları size göstereyim. Evet ve yavaşlamaya çalışsam bile aslında yine de zihnimiz, her zaman söylediğim şey, zihnimiz her zaman dolu oluyor. Zihni yavaşlatmak çok kolay bir şey değil. Zihni dinlendirmek. Aman korkuyor. Gel kızım gel, buradayım. Bir şey yok, sorun yok, gel. Yürüyelim. Zihni susturmak, yavaşlatmak, içeri geri getirmek. Çünkü zihni hep dışarıda gezmek istiyor. Hep dışarılarda aranıyor, kendi evini arıyor, dünyasını arıyor ama hiçbir zaman dışarıdaki dünyadan tatmin olmuyor. Aslında zihnin evi de bizim içimizde, bizimle beraber ama onu içeride durmaya, sessiz durmaya, bizimle durmaya ikna etmek çok zor bu dünyada. Çünkü her şey bizim dikkatimizi dışarıya çekmek için var. Bütün sosyal medya, reklamlar, şehire gittiğimizde bütün yazılar, markalar, her şey, hatta ruhsal şeylerin bile reklamları çok fazla. Mun eve dönmek istiyor galiba. Böyle beni çekiyor eve doğru. Biraz böyle sevmiyor fırtınalı havaları, böyle yağmurlu havalar onu korkutuyor. Ama kızım bir şey yok, buradayım ben. Yağmur yağmaz diye düşünüyorum. Öyle. Onun için meditasyonu soranlar için bununla ilgili de evet fırtına, evet şu an çok tamam kızım, tamam eve geri dönmek zorundayım ama
Çok hızlı çekiyor. Tamam kızım. Bu meditasyonla ilgili sizle daha fazla şeyler yapmak istiyorum, paylaşımlar. Aslında zihnimizde ruhsallık, meditasyon, zihnimizi bizimle sakin durmaya, susmaya alıştırmak bence huzurlu yaşamanın anahtarı. Kendimizle olmayı öğrenmenin, kendimizi bulmanın, kendi iç sesimizi daha çok duymak için gerçekten en önemli anahtar. Ama şu an devam edemeyeceğim çünkü Moon çok korkuyor. Tamam kızım. Ve bu konuyla ilgili daha çok sorularınız varsa da alta lütfen yazın. Daha çok şeyler, daha çok konuşmalar yapmak istiyorum. Şimdi koşarak eve gideceğiz çünkü bunun gerçekten şimşekleri uzaktan duydu. Bilmiyorum siz duydunuz mu? Bayağı uzakta ama onu çok korkutuyor. Bunu eve bıraktım. Feridun'u gördüm. Dedim ki bunu eve bıraktım. Korktu, seni gördüm. Seninkiler. Feridun ve Feridun'un kedileri. Gel. Abi. Ne oldu? Dur. Oy korkuyor. Gel olma ya. Evet. Korkacak kim niye? Her gün sana mama veriyor burada. Feridun bir şey diyeceğim. Çok insan soruyor ev ne halde, evine yerleşti mi? Bitti işte ya, yerleşmenin de bitti. Güncelleşsene bize. Ha? Ne oldu? Güncellesene bize. Ya güncellemesi bir şey yok işte. Sadece temizlik yapılacak. Her şey hazır mı evin? Hazır hemen. Elektrik? Elektrik de bağlandı. Eşya yok ama. Eşya yok, temizlik yapılacak işte. Ha. Bayram girdi araya. Evet. İşte bir tane kadın arıyorum şimdilik. Kadın gelip temizlik yapacak, tamam mı? Hepsi olan biten olacak, yapılacak işin hepsi bitti. Biz de yaparız dedik ama sen bize yaptırtmıyorsun. Yok. Ne diyecektim? Şuraya da bir göstersene ya. Ne oldu bu bahçeye, bu taşlar? Bahçede taşlar işte. Aydem'in buraya yüksek gerilim hattı çekecekti. Direkt dikmeye çalışıyorlardı. Sana sormadan. Bana sormadan, demir direk izin almadan demir direk çukur açmışlar. Demir direk dikeceklerdi. Ben itiraz ettim, engelledim. Evet. Mani oldum. Yaptırmam diye. Evet. İşte şimdi onlar yasal yoldan dikmeye çalışıyorlar. İşte öyle bir şeyde kaldık. Yani, tam da evinin buraya normalde gösterelim mi bak. Buraya normalde bahçe yapıyor Feridun. Evet. Bütün bahçesini böyle şuraya delip göstereceğim şimdi yakından. Bütün taşları çıkartıp böyle bahçesine dağıtmışlar. Yani oraya bir şeyler ekecekti, ekmeye başlıyordu. Bahçesini bütün böyle taşları çıkartmışlar şuradan. Buraya delmişler Feridun'a sormadan. Yani bahçesinin önüne, arazisinin ortasına. Çok ayıp gerçekten. Hem de çok sağlıksız tam evinin karşısına. Yani buraya da, bu araziye de bahçe yapıyorsun sen. Yani evinin önü. Ya işte bana ne diyeyim, bayağı bir zarar veriyor. Çünkü burada bir sürü ağaçlarım vardı, onları kurudu. Evet. Bahçe yapacağım yere çıkan taşlı toprağı sermişler. Oradan oldum. Neler vardı burada? Mağdur oldum. Ya işte bir sürü bayram ağaçları vardı, meyve ağaçları vardı. Yüksek gerilimin altında onlar kurudu. Evet, buraya badem ağacı, evet. Ağacı ne ekmiştin başka? Meyve ağacı vardı bir iki tane. Ya inanamıyorum ya. Resmen üstüne şunu böyle buradaki taşları buraya koymuşlar, küçük badem ağaçları, evet. Meyve ağaçlarının üstüne. Mesela bak, bu nardan hiçbir tane nar alamıyorum. Çünkü bu hep hastalık yayıyor. Evet, bu elektrik direkleri. Evet. Ben de işte ailemin elemanlarına itirazda bulundum. İyi yaptın yani. Sana sormadan nasıl yaparlar öyle bir şey? Aynen. Diktirmeyeceğim dedim. Bilmiyorum, şimdi bunlar işte şeyde kaldı. Ne dediler? Onlar biz dediler kamulaştırırız dediler, istimlak ederiz. Tamam dedim, devlet yapıyorsa istimlak edersin dedim. Bana belirli bir bedelimi verir dedim. Arazimin bedelini. Tamam, yapabilir ama
Ben dedim elimden geldiği kadar ben de mücadele edeceğim dedim. Yaptırmamaya çalışacağım. Arazini alamazlar. Nasıl yani? Ne demek ya? Ya komple değil. Sadece burayı o direğin dikildiği yere istimlak ediyorlar. Oraya karşı bir bedel ödemek zorundalar. Onun için. Çok kötü ya. Ama yani sonuçta senin arazini etkiliyor. Evet. Bahçeni evet, etkiliyor. Muhakkak. Ya işte arazimi etkilemesi. Başka bir çözüm bulsunlar. Bir sürü yukarıda yol var. Yola şey yapsın. Yol var. Bak mesela şu ormandan gidebilir. Karşıda. Ormana da koymasa. Mesela şu karşıya. Karşıda geçirirler. Evet. Onun için ben şimdilik izin vermedim işte. İyi yaptın. Bakalım ilerleyen günlerde bakacağız. Ne olup gelecek. Bir de böyle kocaman direkler. Bu ne ya? Evet. Kuyu kadar şey açmışlar. Ya işte. Bahçenin ortasına. Aynen. Mesela bak şu yola dikilenler gibi olsa yine niyetler. Evet. Buraya 4 ayak dikecekler. Koskocaman. Bir de beton dökecekler sonra. Olmaz ki. Gelmeyin bahçemde öyle şey. Evet, biz buraya domates, biberler ne kadar güzel. Sen oraya onlar yapana kadar kapatalım. Bir de bunu nasıl yapacağız şimdi? Bu taşları nasıl ayıklayacağız? Ya bir şey yapmayacağım ben bu sene yine yapamayacağım ben buraya bir şey. İşte bilmiyorum şimdi. Tamam da burayı nasıl ayıklayacağız biz? Kışın da hani yaz kış buraya bahçe yapacaktık. Yapacaktık ama işte şimdi bekliyorum şuranın neticesi sonuçlansın diye. Ne yapılacaksa ondan sonra müdahale edeceğim. Tamam da onlar şey yapana kadar senin hakkın burası. Bahçen. Şunları çıkartabiliriz yani. Ya çıkarabiliriz tabii muhakkak. Ama bize iş çıkarttılar. Bunları şu anda buraya... Bir de sormadan nasıl gelip deliyorlar senin bahçeni ya? Ne bileyim ben de burada değildim. Yani en azından bir telefonla falan izin almaları gerekiyordu. Evet çok Olmadı. kötü. Evet. Vallahi ben şok gerçekten şaşırdım. En azından bir haber verirlerdi mesela. Ben haber verseler yapacak olsalar bile mesela o toprağı ben oraya yıldırmam şuraya falan attırırdım. Tam bahçe yapacağım yere. Evet bir de oraya fidanlar şeyler ekmiştin ya. İnanılmaz. Aynen. Nasıl mesela, ya ben inanamıyorum. Zararsız bir yere koyulur orada. Evet. Olurdu. Şimdi evet. Ama Evet Feridun valla. Aynen. İyi ya. Bugünlerde yağmur da güzel oldu. Baklalara falan iyi geldi ha. Evet biraz çamur yağdı ama olsun. Çok çamur yağmış ya. Allah. Niye yani öyle? Bilmiyorum ki. Her yer çamur. Zaten baksana bu dağlarda gözükürken böyle sis gibi. Bunlar sis değil. Toz bulutu gibi bir şey. Ya. Evet. 2 haftadan beri böyle toz bulutu var. Aynen. Toz bulutu var. Yalnız yani 3 gündür 4 gündür de güzel yağmur yağıyor. Evet. Evet. O da bizim için bir avantaj. Evet, yağmur yağması güzel bir şey. O seninkisinin patisi niye havada? Bilmiyorum ki. Ne oldu kız? Yok. Hiçbir şey de yok. Keyfinden kaldı. Ah. Hey. Başka? Sizler ne yapıyorsunuz? Bizler de iyiyiz işte. İnsanlar hep seni soruyorlar. Seni bekliyoruz. Seninle bir şeyler yapalım. Yapacağız işte bak. Şu evine yerleştirelim seni hep beraber. Eve yerleştireceğiz herhalde. Dur bakayım yarın sorayım Bu arada bir kadının birisine söylediğim zaten. Müsaitse gelsin temizliğe başlasın. Biz de yaparız dediğim gibi. Biz de yardım edelim. Yani yardım ederseniz bana değil ona yardım edersiniz. İyi. Ha. Boya işi oldu mu? Bitti. Boya işi bitti de. Birazcık daha var. Çünkü odanın birisi biraz alacalı çıkmış. Oraya adam abi dedi. Biraz boya al da bir kat daha çekivereyim dedi. Boya aldım geldim. Müsait olunca o da onu yapar. Alacalı çıkmış ne demek? Yani, biraz öyle hani tam iyi düzgün boyanmamış. Yetmedi. Evet. İşte müsait olduğunda onu yap. Ne yapıyor ya? Ne var onun ağzında?
İşçilerle oynuyor ama hiçbir şey yok. Bir oyuncak. Ha, bez bulmuş oradan. Yemyeşil ama her yer değil mi? Evet, evet. Bahar küçük yağmurlar yarıda yeşerdi. Ya, güzel oldu ya. Yağmurlar hani tekrar toprağa, bütün bitkilere hayat verdi. Canlandırdı. Evet. Bak mesela bademler yemyeşil oldu. Bir gün gidelim, gezelim biraz yine. Gezelim. Hava düzgün olsa ben dediğim yere götüreceğim seni de. Ha, tamam, oraya da gidelim. Gideceğiz. O bizim... geçen seneden beri bir kadının oraya gidecektik. Söz vermiştik. Oraya da gidemiyoruz. Evet, oraya da gidelim. Ha? Bizim köyün karşısında da geçen sene otlar toplamıştık, hatırlıyor musun? Hı. Tarlalar. Buradaki tarlalara da gidelim. Gidelim de işte hava aslında böyle daha iyi ama sen biraz dizine yaptın. Geçsin de dizin. Yok, yavaş yavaş gezerim ya. Biraz dizine yaptın, ağrıttın, o geçsin. Yok, en azından havanın düzelmesini beklememiz lazım. Evet. De o kadına kadar uzanalım hem. Ona da oturur bir çay kahve içeriz. Olur. Ha. Güzel olur. Olmazsa ben bunun arkadaşına o her zaman kullandığım arabayı da alır giderim. Tamam. Çok güzel olur. Diyeceğim, otlar var mı daha hala? Var. İyice zamanı işte ya otların. Otlar da toplayalım. Şimdi bu yağmurlar da tazeleştirdi tekrar otları. Evet. Oh, ne güzel. Feridun bak, orada küçük incir ağacın. Onlar yabani incir değil mi? Yok be. Onu biz diktik. Ha. Baksana, bir güzel yemyeşil olmuş. Evet. Belki güzel incir verir bu sene. Çağlalar da var ha. Onları da çekelim. Evet. Çağlalar da var. Bak. Aşağıya fazla gitme. Düşün. Güzel çağlalar var. Çağla badem. Evet. Bademlerimiz de olacak. Aslında bak, çağla kırılıyordu bugün ama çağla toplanacaktı bugün aslında da çamur yağdı diye kimse almak istemedi. Baksana çağlaların üzerinde ne halde. Bunları yenmez ki bu şekilde. Ha. Tekrar bir yağmur gelir mi acaba, evet, şeyleri temizlemek için? Çamursuz bir yağmur. Bak çağlara bak. Şimdi kıpkırmızı olmuşlar yağmurla. Ha, evet. Yani çamur yağınca. Evet. Bunları yemez ki. Şunları baksana. Evet. O yüzden Datça'yı berbat etmiş zaten yağmur. Ya. Tekneler batmış. Hadi canım. Nasıl yani? Nasıl batmış? O denizde dalga çokmuş. Evet. İşte yağmurla beraber fırtına esmiş. Deniz de coşunca orada kumluk plajında olan teknenin birini batırmış. Ya. Evet. Sahile mahile çok çıkmış. Evet. Hatta Kınıl sahiline bir tane karetta çıkmış. Ölüsü. Aa, niye? Büyük öyle. Bilmiyorum işte, herhalde ölmüş. Daha önce neden dolayı öldü bilmiyorum da. Yazık. Birisi zarar mı vermiş yoksa yaşlılık? Yok. Ha, kendiliğinden belki. Artık neden öldü bilmiyorum tabii. Öyle olarak sahile vurmuş. Ya. Evet. Fırtınadan ortaya çıkmış. Hı-hı. Evet, tatlı çiçekleri o kadar güzel görünüyor ki. Arkası baksana Feridun, yemyeşil. Evet, gayet güzel. Yemyeşil. Tek bu biraz sevimsiz oldu, bu elektrik şeyi. Umarım bu da çözülür. Çünkü gördüğünüz gibi bayağı kötü. Bir de çok büyük bir şey koymaya çalışıyorlar tam. Feridun'un evinin önünde. Datça'da hastane altı plajında falan ne kadar talimat vermiş. Wow. Datça abi. Hep çekmişler. Kötüymüş. Kötü. Bayağı bayağı evet. Kötü olmuş. Aynen. Haberimiz yok burada. Ağaçları yıkmış hep. Evet. Gördüğünüz gibi güller. Yani şimdi üstlerinde biraz çamur var ama arkada da var. Şurada. Şurada oradan görünüyor mu bilmiyorum ama geçen defa
toplamıştım geçen videoda, belki görmüşsünüzdür. Topluyorum, sonra yapıyorum, buduyorum böyle uçlarını. Bir kere topladım zaten, bir daha toplamaya vaktim olmadı. Ama budadıktan 1-2 gün sonra böyle fışkırıyorlar. Ve şimdi yine böyle dökülmeye başladılar. Aslında keşke çamur yağmadan önce toplasaydım. Gül suyu yapmak istiyorum. Ama şimdi böyle olmaya başladı. Eğer toplamıyorsan ve kendilerinden dökülünce çok hızlı çıkmıyorlar. Ama toplayıp budadığımda 2 gün sonra böyle fışkırıyorlar. Bir şekilde çok böyle bereketli oluyorlar. Onun için kullandıkça onlar böyle dökülmeye yakın olunca, toplayınca güzel oluyor. Kullandıkça çok güzel oluyor. çok bereketli. Doğa çok bereketli gerçekten. Bir elim dolu siteyi çekiyorum. Komşularımıza gidiyoruz. Kız bakayım sana bir. Tatlı kız. Köylü kızı. Köyümüzün kızı. Artık köylü olduk valla. Gerçek öyleydi. Zaten hep öyleydin. Kendini farklı mı? Bizi farklı mı düşünüyordun? Zümral'a bakalım mı? Evet. Evet, Zümral'ı da aldık. Ben de elimle tutuyorum telefonu, bir şey getirdim. Bayağı karanlık. Zümral'ın elinde kısırlar. Kısırımız var. Kezban vuracak tabii. Evet, Kezban bizi 2 saattir bekliyor. Evet. Artık geçmiş olsun bize. Sağ olasın. Tatlı çiçekleri ikinci denemem. Bununla yine böyle yürüyüşe çıktık. Dün koşa koşa geri dönmüştü. Şimdi bayağı çıkmak istedi. Ama yağmur bir geliyor bir gidiyor. Hava yine böyle biraz fırtınalı. Bayağı fırtınalı aslında. Devam ediyor ve elektriklerimiz durmadan kesiliyor. Bir kesiliyor, bir geliyor, bir kesiliyor. Bu sene böyle, bu kış sizin için, bu bahar da öyle. Videoları düzenli istediğim gibi paylaşamadım. Çünkü çok fazla elektrik kesintisi yaşadık. Öyle. Bu da bu senemizin parçası. Bu sene diğer senelerden sanki daha fazla elektrik kesintisi yaşadık gibi geldi. Hala da devam ediyor. Gün içinde çok fazla, onun için hem video yüklemek hem yüklemek zaten mümkün olmuyor internetten, böyle zaten uzun sürüyor yüklediğim videolar. Hem de şarjlarımız çabuk bitiyor. Ama mutlu şu an. Değil mi kızım? Doğa hafif, gökyüzü çok az görünüyor, böyle bulutlu ve gökyüzü mavi ve bulutlu. Bir taraf daha gri, bir tarafta biraz açık mavilik görünüyor nihayet. Kaç günden, bir haftadan beri böyle gökyüzü hiç görünmüyordu hemen hemen. Ama doğa güzel görünüyor. Ada çayları çiçek açmış. Arılar ayaklanmışlar. Hem seslerini duyuyor musunuz? Evet, galiba su içiyorlar. Çok yaklaşmayalım artık. Ben böyle şeylerin isimlerini şimdi hatırlıyorum. Bu kırmızı
Gelincik Türkçe'de. Şimdi burada yürürken hatırladım. Gelin. Arıları rahat bırakalım. Papatyalar, gelincikler, arılar. Hadi gel koş 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 kızım koş. Aferin. Ölmez çiçeği buldum. Böyle. En sevdiğim çiçeklerden bir tanesi bu da. Galiba bütün çiçekleri çok seviyorum çünkü ayçiçekler, güller, ölmez çiçekler, gelincikler. Her sezonda böyle her çiçek en sevdiğim çiçek oluyor galiba. Ölmez çiçeği ayrıca çok çok değerli. Buradakiler ayna çiçeği ya da sarı çiçek diyorlar köyde. Bununla böyle hidrosol sular cilde çok iyi geliyor. Çayı çok iyi geliyor. Kum döküyor diye biliyorum. Taş döküyor. Ama çok iyi geliyor. Böyle bunun yağı cilde çok iyi geliyor. Suyunu kullanıyorum. Kendim de denemek istiyorum aslında suyunu yapmayı. Ölmez çiçeğinin. Kokusu da böyle çok sıcak ve böyle çok fazla bir kokusu yok ama böyle iyice koklayınca böyle sıcak bir esansı var gibi. Tatlı ay çiçekleri. Kekikler. Ölmez çiçekleri, kekikler bir arada. Bütün şifalı bitkiler bir arada burada. Hanımefendi. Evet, bugün şeyler yok galiba. Şimşekler duyulmuyor ya da yok. Sakinleşti. Dün gece bayağı bir korktu. Ama şimdi mutlu dışarıda. Evet, bugünkü yürüyüşümüz değil mi Moni hanımefendi? Başarılı. Zaten evdeyken çok çıkmak istiyordu. Durmadan çıkmak istediğinde tavşan gibi üstüme zıplıyor. Kanguru gibi daha doğrusu böyle havalanıyor. O zaman insan dayanamıyor. Hemen çıkartmak istiyorum. Ama yağmurlu olmasına rağmen çıkmak istedi. Ama şimdi böyle bir sakin. Bir de gelinciklerin şeyleri çıkmış. Bunu Zümral'dan öğrenmiştim. Gelinciklerin, gerçi şimdi artık çıkmışlar, kartlaşmış olabilirler ama şöyle yanlışlıkla şeyini kopardım. Çiçeğin yapraklarını koparmak istiyordum size görmek için. Şu gelincikleri geçen sene toplamıştık. Onların şeyleri yeniliyor böyle böreklerde falan kullanıyor kadınlar. Daha çok otlarını, yapraklarını. Beni döndürüyor. Öyle dün sizlere bir şey anlatıyordum galiba zihinle ilgili, meditasyonla ilgili. Doğanın niye bu kadar iyi geldiği. Çünkü doğada biraz daha az gürültü var. Gerçi zihnimiz gürültülüyse her yere götürürüz. Onun da tecrübesi. Ne yaşamış olabilirsiniz? Yani doğaya gidip birkaç gün iyi hissedip yine zihniniz ya da zihninizde neler varsa onlar sizi takip eder. Onun için önemli olan zihnimizle ilk önce iyi davranmak. Onu böyle onun için meditasyon çok iyi geliyor. Onu böyle oturmaya alıştırıyoruz. İçeri geri dönmeye, bizimle, özümüzle, ruhumuzla bir olmaya tekrar davet ediyoruz, alıştırıyoruz. Sessizleşmeye, sakinleşmeye, içeride kalmaya. Çünkü onun evi de aslında onun aradığı şey de içeride. Bizim nasıl kaynağımız, evimiz içerideyse zihnimiz de bizim parçamız. Ve o da dışarıda hep tatmin olmayı arıyor. Dışarıda evini arıyor. O da arıyor aslında. Arayış içinde. Bizim gibi, özümüz gibi. Ama yanlış yerlerde aradığı için hiçbir zaman mutlu olamıyor. Mutlu olmadığı için de daldan dala atlıyor. Daldan dala atladığında da sonu olmuyor. Yoruluyor. Mutsuz oluyor. Tatmin olmuyor. Ve böyle o zaman da kendimizi
kaybolmuş, mutsuz, kaynağımızdan uzak, hiçbir şeyde tatmin olmayan varlıklar olarak yaşıyoruz ve hissediyoruz. Onun için huzurun anahtarı gerçekten sakinlik, sessizlik, zihnimizi de içeri çağırmak, onu da böyle sakin, sessiz bizimle oturmaya, evine dönmeye alıştırmak. O da ben şimdiye kadar bütün tecrübelerimde gördüğüm, bunu yapabilecek tek şey meditasyon benim için. Hani doğada yürümek, müzik dinlemek, resim yapmak, sanat, hani dikkatimizi geliştiren şeyler de iyi geliyor. Ama onlar meditasyon kadar güçlü olmuyor. Onlar aslında sanki meditasyona hazırlık gibi. Yoga mesela meditasyona hazırlık. Derin nefes almak, doğada yürümek, sanat yapmak, dans etmek, müzik dinlemek, bunlar hep meditasyona hazırlık şeyler. Bizi böyle sessizleştirmeye, sakinleştirmeye hazırlıyor. Ama en güçlüsü, zihni içeri davet eden en güçlü ve onu orada tutabilecek araç, tool mu diyeyim? Kelimeyi tam bulamıyorum Türkçe'de ama meditasyon. Benim için, benim tecrübemde bu oldu şimdiye kadar. Mun Hanım doğayı dinliyor. Hanımefendi, doğayı mı dinliyorsun? Hayvanlarla bizim aramızdaki tek fark, onların böyle bizim gibi düşünen, yoğun bir zihinleri yok. Onlar anı yaşayabiliyorlar. Anı yaşadıkları için de onlar daha saf, daha çocuk gibiler. Küçük çocuklar gibi. Onun için de benim için çok önemli, çok önemli bir şey. Belki çok paylaşmış olabilirim ama onun için de hayvanları korumak, onlara sahip çıkmak, doğayı korumak bizim için bir sorumluluk ve çok önemli bir şey insanlar için. Çünkü hayvanların zihni bizim gibi olmadığı için, zihinleri büyümediği için onlar küçük 5 yaşında, 3 yaşında bebek ya da bebek çocuklar gibiler. Çocuklar gibi her şeyi hissediyorlar, anlıyorlar. Bebekler gibi. Kargaları duyuyor musunuz? Ama zihinleri yok. Onun için nasıl biz bebekleri korumak istiyorsak, koruyorsak, hayvanlar da öyle. Bayağı bir oradan görüyorum ama bir alakarga grubu böyle uçtu. Ay, çok güzel. Mun da dinliyor hepsini. Gel bakalım mı kızım? Tatlışlar. Sizi çok seviyoruz. Ben sizi çok seviyorum. Bu bütün doğayı çok seviyorum, tatlı çiçekleri. İnanılmaz bir sevgi patlaması yaşıyorum doğaya geldiğimde ve bütün içim huzurla doluyor. Onun için doğaya karşı şükran doluyum her zaman, her zaman. Bana böyle o sevgiyi hissettirebildiği için. Şimdi eve doğru geri dönüyoruz. Bununla. Size ne kadar güzel bir bitki. Size bir şey anlatacaktım ama ilk önce şunu göstermem lazım. Gözüme o kadar güzel göründü ki bu. Bunun hanımefendi de beni bekliyor. Tatlı kızım, geliyorum. Doğa o kadar güzelleşti ki yağmurlar çok iyi geldi. Elektriğimiz belki yok ama yağmurlarımız var ve elektrikten çok daha önemli. Doğa çok güzelleşti. Gerçekten ihtiyacı vardı. Böyle her şey yeşerdi. Burada da bir tane böyle en sevdiğim meyve ağacının şeyleri çıkmış. İncir. Size şeyi anlatmak istedim. Sizle konuşurken rüyamı hatırladım birden. Ve rüyamda böyle bir yılan gördüm. Zaten çok yılan görüyorum rüyalarımda. Yani her sene üst üste. Evet, çok ilginç. Genelde
Yani çok genellemeyeyim ama bahar aylarında çok görüyorum ve baharda da yılanlar çıkıyor ortaya. Çok ilginç. Belki dönüşüm ayı olduğu için yılanda dönüşüm demek, şifalanmak demek. Hep böyle bahara doğru dönüşmek, şifalanmak, bedensel de daha böyle bir daha sağlıklı beslenme hep hisleri geliyor. Belki ondan da olabilir. Ama rüyamda böyle kahverengi, saman, güneş rengi, altın rengi böyle bir rüya diyorum, bir yılan gördüm. Böyle başının üstünde de böyle altın ve pırlanta renkleri parlaklık, böyle tacı gibi bir şeyleri vardı, böyle parlaktı. Böyle desenleri ve böyle pırlantaları vardı sanki ama böyle altın rengiyle karışık. Üstünde de tam hatırlamıyorum ama böyle siyah desenler vardı belki. Çok hafif ama daha çok rengini hatırlıyorum. Daha böyle saman rengi olur ya böyle böyle samanın o sarılığıyla hafif kahverengi arası bir renk. Böyle kadife gibiydi. Ama ilginç olan bir yerde, yani bu evde miydim, bir evdeydim ve oradaydı ya da bir odadaydı. Başta tabii korktum, beni sokacak zannettim, sokar diye korktum. Ama ilginç bir şekilde yanıma geldi ve böyle değildi. Korkmama rağmen agresif değildi ama üstüme geldi. Üstüme gelince böyle korku şefkate dönüştü. Onu böyle sevmeye başladım. Üstümde biraz böyle oyalandı, onu sevdim. Sonra gitti. Böyle değişik bir rüyaydı, bu kadar. Bunu hatırlıyorum. Ama evet, o korkunun şefkate dönüşmesi ve o da bu belki korkuyla o da böyle üstüme geldi ama böyle ben sakin kalınca ve sevgi dolu kalınca o da beni sevip gitti. Ne demek istiyor ben de daha çıkartamadım ama demin dediğim gibi belki bu bahar ayında şifa olabilir. Bir dönüşüm zamanı geldi diyebilir bana bu rüya. Bir arınma zamanı geldi diyebilir belki. Bir düşünmem lazım. Kuzinemiz yanıyor. Artık bir tatlı ayçiçeği demişti bize. Fırının kapağını açarsanız daha çok ısınır diye ve gerçekten fırının kapağını açıyoruz onu okuduğumdan beri ve evimiz çok daha hızlı ısınıyor. Hatta burada çamaşırlarımız var. Çok daha çabuk kuruyor çamaşırlar. Mun hanımefendisi burada ısınıyor yürüyüşten sonra. Burada tatlı ayçiçeğim hazırlamış bile. Ben irmik helvası yapacaktım. Sita İşte serpiyorsun ama sadece yağ biraz. Evet, kuzinede yapalım dedik. Hatta gösterebiliriz. Sen beni çekebilirsin istersen. Şimdi koyduk. Zeytinyağı. Birazcık zeytinyağı. Çok bir şey koymaya gerek yok. Evet, her şeyi zeytinyağıyla yapıyoruz. Herhalde yarım paket yapıyoruz. Evet. İçine biraz badem koyalım mı sence? Ya da sade mi yapalım? İsterseniz ceviz, badem, şam fıstığı bazen koyuyordum. Koyabilirsiniz. Çabuk oluyor. Evet. Evet, üstüne irmiği koy. Yarım paket. Evet. Yarım paket. Evet, yarım paket yapalım. Bu kadar. Bir de badem sütü ve esmer şekerli yapacağım. Acaba badem sütünü ısıtsak mı? İyi olur. Evet, badem sütümüz. Bu arada biz bakırların içinde çok kurşun olduğu için onlardan artık kullanmıyoruz. Ama paslanmaz çelik kullanabilirsiniz. 18'e 10 en iyisi paslanmaz çelik. Bunu da söyleyeyim bu arada. Çok gayet sağlıklı ve tamamen güvenli. Kesinlikle. Böyle kavruluyor. Biraz olana kadar, böyle altın renge gelene kadar. Ve eve geldim bununla çalışmaya başladım. Bir şeyler atıştırdım, çalışmaya başladım. Montajımı yapıyorum. Ara verip irmik helvası yapalım dedik. Böyle sizin için de çekeceğiz bunu. Onun dışında elektriklerimiz gelmiş. Bir geliyorlar, bir gidiyorlar. Gelince hemen telefonlarımızı, her şeyimizi şarj ediyoruz. Başka? Böyle sıcacık bir ev günü, akşamı. Kokmaya başladı.
Vallahi Hindistan cevizi yağıyla da yapabilirsiniz isterseniz. Ama ben zeytinyağı, biz her şeye zeytinyağı kullanıyoruz vallahi tatlı. Zeytinyağı güzel oluyor bir de. Güzel oluyor. Ya zeytinyağa göre değişiyor ama bu ağır bir koku değil yani. Ağır bir tat yok Bizim zeytinyağda. köyün zeytinyağı, buranın zeytinyağı çok güzel. Datça'nın zeytinyağını seviyoruz. Onun köylerinin. Böyle yavaş yavaş kızarıyor. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Sabit yani irmik ne kadar kullanıyorsam esmer şekeri o kadar kullanıyorum. Eşit. Sütü şöyle koyacağız ama göz kararı. Hani sonra da biraz Evet, süt yoğun olduğu için sıcak su da koyacağız. Yani 250 gram irmik koyduk. 250 gram da esmer şeker. Evet. Yani yarım paket irmik, yarım paket de esmer şeker. Migros'un markasını aldık vallahi ikisi de. Olmaya başladı. Olmaya başladı Evet, mı? olmaya başladı. Çok sıcak. Bayağı sıcak burası. Evet. Bugün çok iyi ısıtıyor. Bahara girdik ama yine de bugünlerde havalar soğuk. Yağmurlu olduğu için. Evet. Evin içi daha soğuk. Ama biraz ısıtınca hemen ısınıyor ev. Yani bütün gün yakmaya gerek kalmıyor. Öğleden sonra yakıyoruz. Akşam erken bitiriyoruz. Isınmış oluyor. Yanıyor. Ben bir tutucu getireyim. O kadar sıcak ki anlatamam size. Burası hamam oldu, hamam. Esmer şekeri koyuyorum. Normalde eskiden yapardım ben. Aslında şeker koymazdım, şimdi hatırlıyorum. İstanbul'da yaşadığımızda ya da Fransa'dayken ama daha çok Türkiye'de yapıyorduk biz bunu. O kısa dönemde agave şurubu koyardım o zamanlar. Onlar güzel oluyor. Evet, agave şeker değil, agave şurubu koyardım. Onu direkt koyardım. Yeter mi bu kadar? Süper. Yeterli. Bence evet. Yarım oldu galiba. Evet, agave şurubu koyardım. Siz de öyle yapabilirsiniz ama şu an bizim yok. O zamanlar daha rahat oluyordu. Yani vardı. İstanbul'da yaşayınca her yerde bulunuyordu. Agave şurubunu koyup ya da Fransa'dayken getiriyorduk bazen. Akçaa şurubu. Onu en sevdiğim o aslında. Fiyatları da çok uygun. Hani orada doğal dükkanlarda. Burada Türkiye'de biraz zor. Ya da babam getirdiğinde Kanada'da daha da yeri ya. Akça ağaçları olduğu için. Maple Türkçesini söyleyeyim. Maple syrup. Çok sıcak burası. Onunla yapınca şekeri eritmeye de gerek kalmıyor. Direkt şurubu koyuyorum. Üstüne de sütü koyuyorum. Badem sütünü. Bugün bayağı güzel ısınıyor. Şimdi geri koyayım. Acaba yetti sanki süt. Evet, bence de bayağı oldu. Şimdi altları biraz kıtır. Bir şey olmaz, o şey olur. Kabak da getireyim ben. Ben alırım kabak canım. Biraz karıştırayım. Bugün bazı günler kuzine daha yavaş pişiriyor. Bazı günlerde ocaktan çok daha hızlı pişiriyor. Evet. Gibi oluyor. Günlük helvamız. Umarım Çok güzel olacak. güzel olur. Ben bir kabak getireyim. Biraz kenara aldık. Çünkü kaynıyor çok hızlı. Böyle olmaya başladı. Ben hatırladım. Uzun zamandan beri yapmamıştım da yaptığımda böyle sütü normalde yapıyorum. Şurup koyuyorum. Agave şurubu ya da akçaa şurubu koyuyordum. Sonra sütü yavaş yavaş böyle kavurdukça yavaş yavaş ekliyorum. Badem sütünü yavaş yavaş ekleye öyle yapıyordum. Bugün farklı yaptık. Birden hepsini ekledik. Bu da olur. İkisi de olur. Ama öyle yavaş yavaş ekleyince daha güzel oluyordu. Öyle de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Zaten çok güzel kokuyor şimdi. Sita daha sulu seviyor galiba, değil mi? Evet. Hafif. Zaten bekledikçe sonra oluyor ya. Ben normalde içinde çam fıstığını da seviyorum. Güzel oluyor.
olsaydı koyardık. Bu geçen kurşun testi vlogumda paylaşmadığım eksik olan bazı şeyler vardı aklımda. Bu demin dediğim gibi yani eksik olan iki şey aslında. Bu yapışmaz tavalar var ya, yapışmayan tavalar. Onlar da inanılmaz sağlıksız. Bunu da paylaşmak istiyorum. Buna dikkat edin. O yapışmaz tavalar ya da o fırın tepsileri ya da kek kalıp şeyleri böyle yapışmaz tava şeklinde. Çünkü onların üstüne kimyasal bir madde koyuyorlar ve sağlık için çok tehlikeli. Biraz daha kendiniz de araştırabilirsiniz. Onun dışında da dediğim gibi en sağlıklısı ya demir döküm. Onlar biraz daha ağır oluyor ama onları da ben çok seviyorum. Ya da paslanmaz çelik. Yani bizim önceden de aldığımız birçok yani tencerelerimiz birçoğu paslanmaz çelik. Tavamız da var bir paslanmaz çelik 18'e 10. Onu da annem bize hediye etmişti. Diğerleri de çok önceden çocuklar küçükken de kullanıyordum. 18'e 10 numarasına hep dikkat edin. Daha sağlıklı oluyor. Böyle tatlı ayçiçekleri hani bu içinde kurşun riski istemiyorsanız en güzeli paslanmaz çelik, demir döküm, bir de cam tabii ki de fırına her zaman cam şeylerle, kalıplarla kekler yapabilirsiniz. Cam tepsiler var yemeklerinizi pişirebilmeniz için. Onlar da bayağı güvenli oluyor. Mun aşırı mutlu şu an. Çünkü Mun sıcağı çok seviyor. Evet. Ve oldu. Hani biraz böyle sulu gibi görünüyor mu şimdi Zaten şimdi Ama Sito öyle seviyor zaten. bir de zaten şey de olacak. Evet. Daha az süt de koyabilirsiniz. Kaseyi koyunca da gösterebilirim. Hanımefendiyi de. Ah Zen başladı yine. Hopla. Cipsi Hanım da çok mutlu. Benimle beraber çalışıyor burada. Önemli işlerde çalışıyor. Evet, bana yardımcı oluyor. Sekreterim ve bana hep fikirler veriyor. İlham perim. Benim burada ilham perim var. Çok tatlı. Cipsi. Cipsi. Tatlı kızım. Annem. İlham perim benim. İlmik helvamız da böyle oldu. Böyle Sen bekledikçe de sertleşir. Evet, Yani evet. şey olur. Ama Sita böyle sevdiği Evet. için böyle yapıyoruz ama daha az süt de koyabilirsiniz. Evet. Ya da biraz daha pişirip kıvama daha şey hale gelir. Evet, aynen. Yeşil çayımızla beraber enfes bir atıştırma. Şimdi çalışmaya devam ederken irmiği ve çayımı içiyordum ama sizinle bir paylaşmam gerekiyor. Akça ya da akçaa şurubu ya da agave şurubu ile yaptığımda daha tabii az tatlı oluyordu. Şekeri bence iyi ayarlayamadım. Sita böyle sevdi ama bana göre aşırı tatlı. Bu koyduğum şekerin kesinlikle yarısını koyun. Yani 250 gram irmik koyduysanız 250 gramın yarısı yani 125 gram falan 120 gram şeker, esmer şeker fazlasıyla yeter. Baya tatlı. Böyle tatlılar gibi olmuş. Daha böyle yoğun tatlılar gibi olmuş. Nasıl? Böyle lokma ya da kadayıf ya da şekerpare gibi olmuş. Aynen öyle. Sita diyor ki şeker ihtiyacını tatmin ediyor diyor ama bence bunun koyduğumun yarısını mutlaka koyun. Öyle deneyin. Öyle tavsiye ederim. Çünkü ben o şurupla yaptığımda bunun 2 kat kesinlikle daha yani az tatlıydı. Gaya? Gaya? Zen? Zen Bey? Zen Bey? Gece zaten göremiyorum seni karanlıkta. Hadi gel. Şimdi kadınlar geliyor, kızlar yani. Komşularımız, kız kardeşlerimiz geliyorlar. Onlar gelince çok çekmiyorum. Bir kez Kezban diyorum. Zümral çekiyorum da Kezban çok sevmediği için. Böyle küçük bir sofra kurduk. Salata, mücver, pide.
Sita'nın ünlü lavaşları. Baksana. Evet, valla. Usta Sita, evet. Sonra mercimek çorbası da var. Evet, o da kuzinle de böyle. Ve sonra akşama popcorn yaparız. Al sen yapacaksın. Onu ben yapacağım. Evet. 22 elmamız var ama biraz fazla tatlı oldu. Güzeldi, az tatlı oldu. Kız. Merhaba tatlı ay çiçekleri. Böyle sizinle biraz böyle küçük bölümler paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum neler paylaşacağım. Şu an İstanbul'dan geri dönüşümüzden 2 gün sonraki bölümler böyle işte sonbahar değil, bahar geldi ama havalar hala çok soğuktu, yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Evin içi dışarıdan daha soğuk açıkçası. Çünkü böyle taş olduğu için bir de birkaç gün biz yoktuk. Ev daha soğumuş. İşte yine böyle çok böyle aşırı güneşli değil. Bugünlerde biraz bulutlu geldiğimizden beri sobayı yakıyoruz. Geldiğimizden beri böyle yani geldiğimizden beri öyle demeyeyim negatif şekilde değil ama böyle aksilikler var. Ve bugün böyle düşünüyordum. Doğada doğada yaşamanın bence bu da bir bedeli. Hani belki şehirdeki gibi o kadar rahat, o kadar lüks, o kadar hızlı bazı şeyleri tamir edemiyoruz. Mesela internetimiz gibi. Kaç günden beri internetimiz yoktu ve sizin için paylaşmak istediğim videolar vardı ama paylaşamadım. Bakalım bugün nihayet geldi gibi görünüyor ama böyle birkaç şeyler de var. Mesela o duvara daha büyük bir delik yapmak gerekiyor. O kablosunda biraz sorun varmış. Neyse adım adım çözeceğiz. Sonra işte köpekler için mama sipariş etmiştim. O bir türlü gelmedi. Bazı aksilikler oldu biz köyde uzakta olduğumuz için. Neyse onu da çözdüm. O böyle birkaç saatimi aldı. Niye bunları paylaşıyorum bilmiyorum. Paylaşıyorum. Hayatımızdan böyle bölümler. Onun için böyle çok belki bugünlerde böyle istediğim gibi sizin için çekim yapamıyorum. Doğada da olmanın, uzakta olmanın şeyi de belki o kadar o rahatlık hani insanların alışık olduğu ya da tamir yani çok daha fazla tamir edilmesi gereken şeyler çıkıyor ve onlar hep daha uzun oluyor ya da teknik şeyler, internet, elektrik gibi şeyler çok sık kesilebiliyor, onsuz da kalabiliyoruz. Ama bence bu bir seçim. Doğaya alışınca böyle bazı şeylerin, aksiliklerin uzun sürmesi ya da hemen çözülememesi, daha hayatın yavaş olmasını bence doğa ile teknolojide de biraz uzak olmamız ve teknik şeylerin de yavaş olması bence doğa ile yaşamanın bir parçası ve bir seçim. Bunu kabul ettiğimizde doğada yaşayanlar için ve tamam böyle bu bizim hayatımızın doğanın bir parçası diye kabul ettiğimizde o zaman daha çok kolaylaşıyor. Böyle sizlerle paylaşırken kendime de hatırlatmış oluyorum. Tek işte yani siz bazen mesajlar geliyor niye paylaşımlar azalıyor, bazen daha sık paylaşıyorum, bazen daha az. O da şu anki durumda doğada ve böyle bir bölgede ve elektriğimizin sık kesilip internetimizin de bazen sorun çıkardığı bir bölgede yaşadığım için böyle tatlı ay çiçekleri. Onun dışında çok güzel bunu yürüyüşe götürdüğümde çok güzel dallamalar buldum. Bu akşam onları pişireceğiz. Göstereyim size. Böyle bununla beraber yürürken bunları buldum. Bunları güzel ayıklayıp pişireceğiz. Ve bu arada böyle bunu çekerken bunu göstermek istedim. Bir tatlı ay çiçeğimiz bize bunu hediye yollamış. Bununla çok daha pratik oluyor. Çok daha güzel yürüyüşe götürebiliyorum onu. Çok pratik. Çok teşekkür ederiz. Gülay tatlı ay çiçeğine çok teşekkür ederim. Bu tasma ipini bize yolladığın için. Gerçekten bunu yürürken hayatım değişti. Çok daha kolay. Böyle o da çok daha rahat hareket edebiliyor. Ben de. Çok yine gerçekten diyeceğim. Gerçekten kelimesini çok kullanıyorum ama gerçekten çok büyük bir fark yarattı. Buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Teşekkür ederiz. Bir de çok tatlı bir ayçiçeğimiz daha. Mine. Böyle çok güzel, bunu göstermeyeceğim. Çok güzel bir mektup yazmış bana. Çok mutlu oldum. Böyle de çok tatlı bir paket yollamıştı. Aslında İstanbul'dan önceydi. Ama ben ona buradan teşekkür etmek istiyorum. Ay Gaye havlamaya başlıyor. Böyle
Zaten yazmaları çok seviyorum. Sonra böyle annesinin ördüğü bu nasıl deniyor, banyo keseleri inanılmaz tatlılar. Yani böyle çok çok değerli ve kendisinin ördüğü çok güzel ve kesinlikle kullanacağım. Böyle bir, şöyle göstereyim, bir çanta. Evet Mineciğim, çok teşekkür ederim tatlı hediyelerin için. Bir de ayrıca bunu da İstanbul'a gitmeden önce çekmiştin ama bunun bir de küçük bir şişesi vardı. Küçük şişesini kullandık ve bayıldık. Kaz Dağları'ndan böyle inanılmaz değerli ve kaliteli zeytinyağı. Galiba yanlış hatırlamıyorsam kuzeni yapıyor. Böyle özenle gerçekten hazırlamış ve küçük de bir şişesi vardı. Yani tattık biz bunu. Bayıldık. Yediğim en güzel zeytinyağlarından bir tanesi. Bunun için de çok teşekkür ederiz. Hatta linkini de koyarım buraya. Şimdi böyle yakından da çekeyim. Hani böyle Kaz Dağları'ndan güzel bir zeytinyağı denemek istiyorsanız mutlaka deneyin. Şöyle bir zeytinyağı. İstanbul'dan geldiğimiz için alışverişe de gidemedik. Buzdolabında olanlarla bir şeyler yapmak istedik. Yani zaten başka seçeneğimiz yoktu. Dallamaları böyle yaptık. Sonra patatesimiz vardı. Tarladan böyle kuzu kulağı vardı. Bir de tarladan olan sarımsaklar, onları karıştırdık böyle patates. Tahinli sos yaptık. Bir de sumak. Bu da buzdolabında ve tarlada olan otları karıştırdık bütün. Havuç, kabak, çiğdem vardı. Lahana yeşil. Evet küçük, evet. Böyle bir kavurduk. Böyle gayet güzel bir yemeğimiz. Bir de bizim tatlışlar, biz bunları gitmeden kırpmıştık çünkü çok düğüm oldular diye, çok kötü görünüyorlar. Biliyorum ama şeyden dolayı kırpma makinamız böyle hiç iyi çalışmıyordu. Bozulmuştu ama çok düğümleri vardı. Şimdi şu an görünüyorlar. Mutlular da, şu an çok yorgunlar. Ama evet. Ama aldık. Daha iyi bir kırpma makinesi aldık. O bozuldu, geldi. Bir dahaki sefer böyle bir şey olmayacak. Daha düzenli. Güzel kırpacağız. Çok tatlılar ya. Levi ve Cipsi. Ve bizim tatlışlar Mun yukarıda. Evet, geldiğimden beri onları göstermedim ama sonra gösteririm. Happy, Zen, Güneş. Böyle Sita tatlışı. Burada da Gaya Hanım. Hep ayağımızda. Ne oluyoruz burada ya? Hı? Herkes kızımın üstüne tırmanmış. Tüylerini kötü kırptık ya, makinemiz çok iyi çalışmadığı için. Biraz böyle hep üstümüzde geziyorlar. Gerçi daha çok Sita'nın üstünde geziyorlar. Çok komik. Çok komikler. Kumrular. Kumru gibi. Bu sesler ne ya?